Merhaba. Genç bir profesyonel veya yeni mezunsanız doğru yere geldiniz. Bugünkü videoda büyük yaşam olayları için finansal planlamaya dalacağız. Amacım bu finansal labirentte bir profesyonel gibi gezinmenize yardımcı olmak. Neden finansal labirent dedim? Öncelikle bunu bir açıklığa kavuşturalım. Yetişkin olmak gerçekten zor. Çünkü hayat tahmin edilemez bir yol. Ancak bir tutam finansal planlama, biraz öngörü ve biraz da mizah katarak bu yolculuğu daha pürüzsüz hale getirmek sizin elinizde. Bana güvenin, bu finansal yolculuğa o günden başlarsanız gelecekte bu günlerinize teşekkür edeceksiniz. Öncelikle işe doğru işi seçmekle başlamanız lazım. Çocukken hepimizin astronot olmak ya da süper kahraman olmak gibi birçok hayali vardı hatırlarsanız. Zaman içinde aldığınız eğitimler, girdiğiniz sınavlar ve hayatın sizi silkeleme şekli nedeniyle içinizdeki o tutkuyu kaybettiğinizi düşünüyorsunuz. Oysa siz diğer tüm insanlardan çok daha avantajlısınız. Çünkü bu düşünceyi daha yeni okuldan mezun olmuşken hissediyorsunuz. Yani hala daha bir şansınız var. 25 senesini avukatlık yaparak geçirmiş, çok yakınım, şu an ne yapabilirim de bu mesleği sürdürmem diye alternatif planlar arıyor. O yüzden böyle düşündüğünüz için kendinizi şanslı bile görebilirsiniz. Bu dönem gerçekten sizin için çok önemli. Aynı çocukluk zamanınızda hissettiğiniz tutku gibi gerçekten tutkuyla yapacağınız bir iş bulmanız lazım. Bu nedenle bu dönemde para kazanma düşüncesinden çıkıp, yani size standart dayatılan düşünce tarzından çıkıp 21. yüzyılın size getirdiği farklı endüstriler, alternatif kariyer fırsatlarını araştırmaya zaman ayırın. Sonuçta bilge kişilerin söylediği gibi, eğer sevdiğin bir işi yaparsan hiçbir zaman çalışmamış olursun. Ve ikinci önemli aşama. Bir işe girdiniz, gerçekten sevdiğiniz işi buldunuz. Harika. Ama engeller bitmiyor. İşverenin amacı sizi, sizin emeğinizi, iş gücünüzü ve potansiyelinizi kendine kâr edecek şekilde, maksimum şekilde kullanmak. İşte sizin engeliniz de burada başlıyor. Sizin de amacınız o iş yerinden zamanınızın karşılığına değecek miktarda maaş alabilmek. Bu noktada söylenebilecek en önemli şey, kendinize güvenin, neler yapıp neler yapamayacağınızı bilin. Bu noktada piyasa değerinizi doğru analiz edin. Eğer bu analizi doğru bir şekilde yaparsanız, yani kendi fiyatınızı doğru bir şekilde belirlerseniz o müzakere masasına 1-0 önde oturursunuz. Ve emin olun ki ne istediğini bilen her kişi işverenler için büyük bir lütuftur. Büyüme fırsatları, iş yaşam dengesi ve şirket kültürü gibi birçok faktörü göz önüne alarak bu dönemi en verimli şekilde geçirmeye çalışın. Evet, artık çalışıyorsunuz ve ay ay paranız hesabınıza yatmaya başladı. Unutmayın ki genç yaşlarda yapılabilecek en güzel şey bileşik faizin gücünden yararlanmak. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bileşik faiz ne kadar para yatırdığınızdan ziyade sistemin içerisinde o paranın ne kadar durduğuyla ilgilidir. Bu nedenle kendinize yapacağınız en büyük iyilik artık yavaş yavaş bilinçli harcama planları sistemini uygulayarak maaşınızın bir bölümünü yatırıma doğru yönlendirmeye başlamaktır. Finansal planlama bu aşamada sizin aslında gelecek GPS'iniz gibidir. Geleceğin tahmin edilemez yollarında yolda kalmanıza, gelecek için tasarruf etmenize ve yol boyunca da biraz eğlenerek bu süreci daha az stresle geçirmenize yol açar. Çünkü insanoğlu sorumluluklarından kaçarsa ve gün kazandığını o gün yerse sürekli içinde bir tarafı mutsuzlukla geçirmek zorunda kalır. Ve bu yaşayacağınız en eğlenceli, en güzel günler olduğu için hepsinden biraz yaparsanız emin olun hayatınızdaki mutluluk sizi daha tatmin eder. Bu süreçte de 3 ile 6 ay arasındaki yaşam masraflarınızı minimumda birikim hesabınızda tutmak sizi psikolojik olarak rahat tutar. Çünkü acil durumların ne zaman başımıza geleceğini bilemiyoruz maalesef. Aynı zamanda diyorsanız ki ben hem çalışacağım hem yüksek öğrenim yapacağım. Burada unutmamanız gereken şey yüksek öğrenimin de kendinize yaptığınız bir yatırım olmasıdır. Tabii ki bu noktada yararlanabileceğiniz bütün burs avantajlarını mutlaka araştırın. Bugün dünyada pahalı yüksek öğrenim hizmeti veren üniversiteler dahil birçok şekilde burs bulabilme ihtimaliniz var.
Bunun için sadece çok başarılı olmanız da gerekmiyor. Eğer herhangi bir konuda uzmanlaştıysanız, kendinize güvenilir bir proje yürütebiliyorsanız ya da ne bileyim kendinizle alakalı bir özelliğiniz varsa, bu spor da olabilir ya da herhangi bir sanat da olabilir. Bir şekilde eğer doğru bir şekilde araştırırsanız bu yüksek öğreniminizi ücretsiz hale getirebilirsiniz. Ama ücretli hale getireceksiniz de burada size küçük bir tavsiyem var. Finansal metriklerden biri ROI'dir. Yani Revenue to Investment. Biz ne diyoruz buna? Yatırımın var olan getirisi diyoruz. Gerçekten sadece yüksek lisans mezunu olmak için o masraflara girmeyin. Eğer yüksek lisans mezunu olduktan sonra sizin maaşınızda ya da bulunduğunuz pozisyonda, yani uzun vadede size gelir bakımından da katkı sağlayacaksa o yüksek lisansı devam ettirin. Dünyada yüksek lisans yaş ortalaması 35'in üstündedir. Çünkü bunun ana mantığı üniversiteyi devam ettirmek değildir arkadaşlar. Bunun ana mantığı bulunduğunuz sektörde uzmanlaşabilmek, o alanda getirilerinizi maksimize etmektir. Bir diğer konu da girişimcilik. Üniversitede küçük küçük adımlarını attığınız bazı yatırım fikirleriniz var. Üniversite bitti ve fikirlerinizle baş başa kaldınız. Şu an şartlar sizi bir yerde çalışmaya zorluyor. Çünkü diyorsunuz ki ben bu planları yapıyor da olsam belirli bir başlangıç sermayem yok ve bu hayal ettiğim girişimciliği yapamam. Evet, gerçekten bir işe başlamak, kendi işini yapmak dünyadaki en zor iş. Ama unutmayalım ki servet de sadece cesurları sever. O nedenle bir işe dalmadan önce heyecanlarınızı bir kenara bırakmanızda fayda görüyorum. Lütfen güzel bir iş planı yapın. O iş planında beklenen getirilerinizi sağlıklı bir şekilde hesaplayın. Eğer başka biri size bu iş planıyla gelseydi siz ona yatırım yapar mıydınız? Bunu iyice bir analiz edin. Çünkü eğer siz yatırım yapmıyorsanız başkaları da size yatırım yapmak istemez. Bugün dünyada kendi işini yapmak isteyen için eğer doğru bir iş planı yapabiliyorsanız harika fon sistemleri var. Biz bunlara bootstrapping, kitle fonlaması, melek yatırımcılık ve risk sermayesi gibi bir sürü finansman seçenekleriniz olduğunu göz önünde bulundurun. Ayrıca ülkemizde de KOSGEB'in, Avrupa Birliği'nin ve bunun gibi birçok alanda hibe ve destekler de mevcut. Siz eğer doğru bir iş yaptığınızı düşünüyorsanız, toplumdaki bir yarayı iyileştirmek için bir sisteminiz varsa ya da bir ihtiyacı karşılayabildiğinizi düşünüyorsanız ve bunu doğru bir iş planıyla ortaya çıkarırsanız emin olun mutlaka bir finansman bulursunuz. Arkadaşlar, hayatınız yeni başlıyor ve bu hayatta göreceksiniz ki para gerçekten çok önemli. Evet, belki bu yaşınıza iş, kariyer, hayat, sağlık ve benzeri birçok şeyin çok önemli olduğunu duyarak geldiniz. Belki de bunu benden ilk defa duyacaksınız. Ama size şunu söyleyebilirim ki para gerçekten çok önemli. Eğer yeni bir girişimci olacaksanız, bir finans yöneticisi olmak da buna dahil birçok üniforma giymek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden güzel bir iş planı oluşturun. Gerçekçi hedefleriniz olsun. Basamak basamak o hedeflerde neler olacağını, neler getireceğini, neler götüreceğini sanki yaşamışsınız olmuş gibi planlayın. Bu süreçte heyecanlarınızın yani duygularınızın, düşüncelerinizin önüne geçmesini engelleyin. Mutlaka kişisel harcamalarınızı da, girişimcilikle ilgili harcamalarınızı da takip edin. En önemli şey nakit akışlarınızı doğru bir şekilde yönetebilmeniz. Profesyonel olarak yardım almaktan ve sizin oyununuzu en iyi şekilde sürdürmenizde size destek olacak finansal araçları kullanmaktan asla çekinmeyin. Bütün bu hayat döngüsünde, yani bu finansal labirentte hayatınız bir iyi olacak, bir kötü olacak. Bir yükseleceksiniz, bir düşeceksiniz. Düşüşlerin de, acıların da, üzüntülerin de sonunun mutlaka iyi biteceğine inanın. Eğer hayat size limon veriyorsa limonata yapın. Yani hayatın size verdiği her şeyi kabul edin. Ve onu maksimum derecede kendini lehinize çevirecek şekilde çıkarımlarda bulunun. Bu sorun benim başıma neden geldi? Nerede hata yaptım? Neyimi geliştirmem lazım? Neyim eksik? Şeklinde hatalarınıza bakarsanız hatalar bizi üzen şeyler olmaktan çıkar. Yani pasif varlıklar olmaktan çıkar. Aktif varlık yatırım olarak size hem para hem deneyim kazandırır. Bu süreçte bir yerde çalışıyorsanız işten de atılacaksınız. Bir girişimcilik kurduysanız birkaç kere batacaksınız da. Bir zaman gelecek çok paranız olacak, bir zaman gelecek o paranın hepsini hayalleriniz uğrunda kaybettiğinizi göreceksiniz. Burada en önemli olan şey
kendinizi bitirecek riskler almamanız. Yani sağlığınızı kaybedecek, güvenliğinizi kaybedecek. Bunun haricindeki her şey mutlaka düzelecektir. Emin olun, finansal olarak yaşadığınız stres bizlerle aynı. Bu yetişkin yaşamının ortak bir yönü. Ama eğer mantıklı bir plan yaparsanız sizi tüketmek zorunda da değil. Bütün bu konuştuklarımızdan şunu çıkarabilirsiniz ki aslında finansal planlamanın özü para değil. İşin özü hayatınızı en iyi şekilde yaşamak, sadece size neşe veren işlerle uğraşmak, zamanınızı kendi istediğiniz şekilde değerlendirebilmek, kendinizi güçlendirmekle ilgilidir. Açık fikirli olun, esnek kalın ve lütfen tüm değişimleri hayatınızdaki birer deneyim süreci olarak adledin. Bu sizin öğrenmeniz ve büyümeniz için olmazsa olmaz. Ve bu süreçlerin hepsi ama hepsi yatırımdır. Aynı paranın zaman içerisinde bileşik faizle büyümesi gibi deneyimler de hayatınızda birleşir ve zaman içerisinde bir birleşik faizle size refah olarak döner. Unutmayın ki başarıya giden yolculuk devam eden bir süreçtir. Eğer planlamaya bugünden başlarsanız emin olun ki kendi finansal geleceğinizi de kendiniz şekillendirme gücüne sahip olacaksınız.